Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Bolu'nun Mudurnu ilçesinin sınırlarında yer alan Abant Gölü Tabiat Parkı'ndayız arkadaşlar. Abant Gölü Tabiat Parkı Batı Karadeniz bölgesinde bulunmakta ve Bolu, az önce de bahsettiğim gibi Bolu ilinin Mudurnu ilçesinin sınırları içerisinde yer almakta. Buranın özelliği arkadaşlar, oluşumuna değinecek olursak tektonik bir göl burası ve aynı zamanda yer altında meydana gelen tektonik faaliyetlerden kaynaklı kayaların vadiyi kapatmasından sonra burada sular birikmeye başlıyor ve bu göl oluşuyor. Daha sonrasında burayı 2 tane şu anda doğal kaynak suyu beslemekte ve göl genel itibariyle de arkadaşlar şu anda milli parklar tarafından da korunma altında. Buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi de burada endemik türü olarak kendine has alabalığı bulunmakta ve şu anda literatüre de geçmiş durumda olan Abanticus olarak isimlendirilmektedir arkadaşlar. Biz de bugün sizlerle birlikte burada dolaşalım istedik. Aynı zamanda size burayı gösterelim istedik. Şehir dışından da kuzenim geldi, Ozan. Hem o da uzun zamandır buraya gelmemişti. Evet Ozan, gel, seni de tanıştırayım arkadaşlarla. Hoş geldin. Hoş buldum Engin abi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim vallahi Engin abi, işte biz de buraya geldik, bir ziyaret edelim dedik. İyi yaptın. Peki Abant'la ilgili görüşlerin nedir senin? Özlemiş misin Abant'ı? Uzun zamandır yoktun buralarda. Evet Engin abi. Yani gerçekten özlediğimi fark ettim. Eskiye nazaran yoğunluğu biraz daha azalmış. Hani artık çok daha rahat Tabii bir mevsim şekilde, geçişi de etkili bunda. tabii, çok güzel bir ortam ve Ambiyansı kaliteli bir sahip. vakit sunuyor yani Abant. Evet, evet. O sebepten hani gerçekten burada insan kendini bir mutlu hissediyor. Evet. Evet arkadaşlar, kuzenimin de dediği gibi gerçekten burası tabiat parkı olarak doğal bir yaşam alanına sahip. Aynı zamanda insanların gerçekten rekreasyon alanı olarak kullanabilecekleri çok nadir yerlerden bir tanesi. Buranın ulaşımına gelecek olursak da Ankara buraya arkadaşlar yaklaşık 250 kilometre civarında, 230 kilometre. İstanbul'da hemen hemen aynı mesafede yer alıyor, 250 kilometre civarında. Mudurnu ise, Bolu'nun Mudurnu ilçesi ise buraya 17 kilometre arkadaşlar. Yani Mudurnu'ya gelip, Mudurnu'da konaklayıp Abant Gölü'nde çok rahat bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Malumunuz olduğu üzere ben daha önceden de Mudurnu tanıtımları yaptım sizlere. Ve bu Mudurnu tanıtımları çerçevesinde de Abant Gölü'nü tanıtmadan geçmek olmazdı. Şimdi sizlerle de Abant Gölü'nü buluşturmak istedim. Abant Gölü'nde bu arada da arkadaşlar çok nadir görülen Abant su samuru mevcut. Tabii biz daha ona şahit olamadık. Umarım bize denk gelmedi ama size denk gelir diye düşünüyorum. Şimdi sizleri Abant'ın etrafında geziye götürüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda Abant Tabiat Parkı Müzesi'ni gezdireceğim sizlere ve drone çekimleri yapacağız. Göl manzaralarıyla sizleri baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın. Evet arkadaşlar, Mudurnu evinin önündeyiz. Mudurnu'da bu tip evlerden çok fazla vardır. Şimdi bilenler diyecek ki Safranbolu'daki evlere benziyor. Evet, bir nevi Safranbolu'daki evlerle aynı özelliklere sahiptir. Daha önceki videomda ahşap konaklardan bahsetmiştim. Bu da onun örneği arkadaşlar.
Evet, size bahsetmiştim endemik türlerin olduğunu. Bunların da en belirgin olanının Avantalası olduğunu. Avanticus diye literatüre girmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Abant'ta bulunan oteller bölgesine geldik. Oteller bölgesinde de yer alan Bolu Köy Ürünleri Pazarı'na sizi getirdim. Abant'ta arkadaşlar şu anda hizmet vermekte olan 3 tane otel mevcut. Ve aynı zamanda da kamp alanı var burada ve ticari olarak çalışmakta, hizmet vermekte olan. Ve aynı zamanda Mudurnu'ya 17 kilometre olan Abant'a Mudurnu'da konaklayarak da çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da buradan söylemiş olalım. Şimdi sizleri Köy Ürünleri Pazarı'na gezmeye götürüyoruz. Evet, şimdi köylü pazarını gezerken abimiz dedi ki ya bizde karakovan balı var, mutlaka tatmanız gerekir dedi. Maske hemen çıkar. Maske yasak burada. Biz de abimizi kırmayalım dedik, bir tadına bakalım karakovan balını. Tabii ki bakacaksınız. Bize şimdi ikram ediyor. Şöyle onu sürmez ama farklı. Aroma. Evet, gerçekten güzel bir aramaya sahip. Damağında beklet. Çok güzelmiş. Bir şey olmaz ya. Yürürüz. Şunu damağında bekletirsin abi. Kestane ne zaman kekik Tamam. için alacaksın. Saf kestane balı var. Mangili balı var. İlaç için isterseniz. Bak şöyle küçük. Bunun tadı çok daha farklı. Süzmenin tadı çok daha farklı. Bu tamamen Abant yöresindeki, yani Abant dağlarının balı mı oluyor bu? Abant dağları, yaylalarımız kendi üretimimiz. O karaban, kestane, ılamur, kekik var yani bölgeyle alakalı, florayla alakalı. Evet, evet. Hepsinden alıyor abi. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz abi. Size hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, şimdi Abant etrafında hizmet veren faytoncu arkadaşımızla birlikteyiz. Atların yanına geldik. Atların Bulut arkadaşlar bu atımız. Bu da Kestane. İsimleri de bunlarmış. Biz de kendileriyle tanıştık. Şimdi abimizle de biraz sohbet edeceğiz. Buradaki fayton
çalışmasının nasıl olduğunu kendisinden dinleyeceğiz. Ona göre de sizi de bilgilendirmiş olacağız. Evet abicim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avant'ta ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 25 yıldır bu işi 25 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Genel itibariyle durum nedir şu anda? Pandemi sizi etkiledi mi, yani bu faytonculuğu etkiledi mi biraz? İlk başlarda etkiledi, şimdi biraz bayağı normale döndü. Hareketlilik arttı diyorsunuz. Evet, evet. Peki fiyatlar nedir şu anda? Fiyatlarımız göl çevresinde komple büyük tur yapıyoruz, 200 lira alıyoruz. Evet. Bir de modern yoluna gidip geliyoruz, kısa mesafe 100 lira alıyoruz. 100 lira alıyorsunuz Evet. Bodrum yolu ayrımından. Evet. Peki bu diğer atlar, tek atlar da gördük. Onlara da biniliyor herhalde. Peki o tek atlara binme fiyatları nedir? Onlardan bilginiz var mı? Onlar yaklaşık 30 lira, 50 lira, yani mesafesine göre doğa turları var, 150-200 lira. Saatine zamanına göre değişiyor. Anladım, anladım. Sabah saat kaçta başlıyorsunuz? Akşam kaçta bitiriyorsunuz? Sabah 10'da geliyoruz. Akşam tabii yaz kışa göre değişiyor. Yazın saat 8.30-9'a kadar. Evet, Şimdi kış zamanında 6-7 o civarlarda kapatıyoruz. anladım, anladım. Peki abiciğim, size hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. ederiz verdiğiniz Teşekkür ederiz. bilgiler için de. Sağ olun. Yine bekleriz. Sağ olun.